Çok farklı bir yayladan selamlar. Rize'nin Avusor Yaylası'ndayız. Burası bayağı bir enteresan. Şimdiye kadar gördüğüm en kendine özgün yayla galiba. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde. Küçük, güzel ve bayağı sulak bir yayladayız. Şu kadarlık bir yayla. Burası bir Laz yaylası. İlk defa buradayken Lazca duydum. Ama herkes Türkçe de biliyor. Benim için tek sıkıntı burada bazen evler arasında giderken işte atıyorum şu evden çıktım şu tarafa gideceğim. Yol var gibi görünüyor. Geliyorum. Daha sonra yol bir anda sulaklaşıyor ve çamurlaşıyor. İlerleyemiyorum. Ama şu derenin yanına gidelim bir. Ben 2,5 gündür bu yayladayım. Köy diyesim geliyor sürekli ama köy değil, yayladayız. İlk geldiğim gün tanıştığım bir Yaşar amca vardı. Onun evini bulmaya çalışacağım şimdi. Onun inekleri varmış. İneklerini bu saatlerde sağıyormuş. Ben de dedim ki sabah geleyim yanına, sohbet muhabbet edelim. Evini görmüş olayım. Neler yapıyorsun? Gününü nasıl geçiriyorsun? Bunlardan konuşalım. Yaylanın dışına çıktım. Yanlışlıkla. Fark ettiyseniz evler hep alçak ve çok küçük görünüyorlar. Bunun sebebi şu dağı görüyor musunuz? Oradan çığ düşerse bu evler dayanıklı olsun diye. Çığda ezilip gitmesinler diye. Dışarıdan çok küçük görünseler de içine girdiğinizde gayet de sığabiliyorsunuz. Bakın hepsi böyle. Buralar çünkü kışın karla kaplı oluyor. Duyduğuma göre şu gördüğünüz dere falan var ya. Ya şuralar hep dümdüz oluyormuş. 10-15 metre kar yağıyormuş buraya. Hiç erimeyen, sürekli yağan bir kardan bahsediyoruz. O yüzden evlerin yapısı, çatılarına kadar her şey hesap edilerek yapılmış. Şu taraflardaki evlerde çığ ihtimali daha düşük olduğu için o taraftaki evler buradakilere göre daha yüksek. Buradakiler ise daha aşağıda. Bu arada rakım 2400, yani biraz serin ve oksijenin seyrek olduğu bir bölgedeyiz. 2,5 gündür buradayım. Ciğerlerim sanki genişledi. Şehre indiğimde nasıl hissedeceğim bilmiyorum. Çünkü gerçekten belli bir rakımın üzerinde yaşamaya alıştıkça, burada nefes almaya alıştıkça şu an hatta tertemiz hissediyorum ciğerlerimi. Akşam buz gibi oluyor buralar. O yüzden herkesin sobası yanıyor. Şuradan dereye inelim. Bakın şurada bir şey var. Avusor Yaylası'nı duydunuz mu bilmiyorum ama Rize Ayder Yaylası'nı belki duymuşsunuzdur. Yani duyma ihtimaliniz daha yüksek. Ayder Yaylası'nı gördüm. Çamlıhemşin'e bağlı, zaten gidebileceğiniz ilk yayla oluyor. Ayder Yaylası'ndan sonra artık Ayder'in çevresindeki diğer yaylalara geliyorsunuz. İşte Avusor Yaylası var, Huser Yaylası var. Ben Ayder Yaylası'nı çok fazla duyduğum için ve internette fotoğraflarına falan baktığımda yemyeşil bir çayır alan gördüğüm için çok heyecanlıydım aslında giderken göreceğim için. Ama bir gittim, şu kadarcık çim alan kalmış arkadaşlar. Her yer bungalov olmuş. Ortada yayla diye bir şey kalmamış. O yüzden bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı Ayder beni ama zaten orada kalmayacaktım. Direkt buraya gelecektim. Size de tavsiyem, bu taraflara gelirseniz bu yaylalara gelin ya. Ben yine düştüm. Konuşa konuşa ilerlerken bakın yine böyle sulak bir yere geldim. Öyle kafanı estiği gibi şu dereye gidemiyorsun. Avusor Yaylası gerçekten güzel. Kendine has bir yayla bence. Kaçkar Dağları'na en yakın yayla burasıymış. Ve Avusor Yaylası'nda Avusor Gölü var. O da 2700 irtifada. Hayatımda gördüğüm ilk buzul gölüydü. Ve onun üzerinde sap yaptık. Bayağı eğlenceliydi ya. Çok sevdim ben burayı. Evler hep böyle dip dibeler aslında. Bu saatlerde insanlar ineklerini dışarı çıkartmış, keçilerini, koyunlarını dışarı çıkartmış, otlatıyor oluyorlar.
Gün burada bayağı erken başlıyor ve geç bitiyor. Saatler geçmek bilmiyor. Bazen o kadar yağışlı oluyormuş ki şu gördüğünüz dere taşıyormuş. Bir ara şuradaki evin önüne kadar taşmış bu dere ve böyle bayağı çağlaya çağlaya gitmiş. Çok hoş ya. Ne güzel bir salıncak yapmışlar buraya ya. Köyün en güzel yanı telefonlar çekmiyor. Sadece belli noktalarda çekiyor. Şurada üst tarafta başka bir evin çatısına çıkmamız gerekiyor. Onun dışında her yerinde çekmiyor. Dolayısıyla uyaranlar çok az ve düşünmeye fırsat var, kendine vakit ayırmaya fırsat var. Olduğun andan daha çok keyif almaya, daha çok anda hissetmeye fırsatın var. O yüzden yayla hayatına bayıldım ben ya. Burada gelip böyle tüm gün otur, düşün, yaz, çiz. Buzağılara bakın. Pişt. Pişt. Ne şu güzelliklere bakın ya. Merhaba, günaydın. Ne güzeller bunlar ya. Ne güzeller bunlar. Güzel olmasa besleyemezsin, ya saklayamaz. Güzel olacak ki saklanamayacak. Hadi, 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 O güzellik. Yaşar amcanın evi ne tarafta? Yaşar amcanın evi ne tarafta? Yaşar amca. Yaşar. Yaşar ta aşağıda o. Şimdi aşağıda mı? He. Aşağı ineceksin en üstteki yer. Ha, bana şey demişti, köyün girişinde bayraklı bir... İkincisi işte. De. Ha, giriş burada değil mi ya? Yok yok, giriş aşağıda ya. Ha. Bilmiyorum. Tamam. Yaşar bu şeyden bu bana bir söyleyeceksin, bitti miydi en üstteki yer. Ha, tamam. Okay. Memleket? Denizli, Erzurum. Annem Erzurumlu, babam Denizlili. Karışık he. Karışık valla. Buraları geziyorum. Bir taraftan video çekiyorum. Tamam mı? Şuradan böyle geç. Aha, Yaşar amcanın evini tamam. doğru bulacaksın. Nereden? Şuradan mı? Ha, bu yoldan böyle geç. Tamam. O direkin yanında bir yol var. Yolda devam et. En aşağıdaki ev en yukarıki. Tamam. Tamam. Ben şurada bir tane köpek gördüm. Bir şey yapmaz Ya değil o mi? bağlıyor. Ha, tamam. Tamam, hadi bay. Yaşar amcayı bulalım. Yaşar amcayla konuşalım da umarım Yaşar amca çoktan ineklerini sağıp da otlatmaya çıkarmamıştır. Şimdi burada hayvancılık yapıldığı için insanların çok fazla köpeği var. Hepsi çoban köpekleri ve iri iri köpekler. Gece falan salıyorlar böyle. Diğer başka köpekleri boğuyorlarmış hatta. O yüzden bir tık korktum. Şurada bir tane bağlı köpek vardı. Nereye dedi? Şuradan dedi çık. Oradaki en üstteki ev neresi? Aha da bakın. Yaylanın bir diğer tarafı da bu taraf. Bu yayla 3 tane köye aitmiş.
3 farklı köyde yaşayan insanlar burada yaşıyorlarmış. Onlar da Laz köyleri. Ha, Yaşar amca kesin şu evde oturuyor bakın. Kesin şurada oturuyor. Bu tarafın yolları daha düzgünmüş bizim olduğumuz yerden. Size döndüğümde kaldığım evi de göstereceğim. Aynı dışarıdan böyle görünen bir ev. İçinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız videonun sonlarına doğru gösteriyor olacağım. Çok şirin, çok yeterli bir hayat var burada ya. Sadece en temel ihtiyaçlarını düşünüyorsun. Barınma, ısınma, yeme. Günaydın. Kolay gelsin teyze. Sağ ol. Ne zaman geldin? Ben 2 gün önce geldim. Ha, nerede kalıyorsun? Şurada Hüseyin var arkadaşımız. Ha ha ha. Ha, orada kalıyoruz. Misafir ediyor bizi. Şimdi de böyle köyü dolaşayım dedim. Geçen ben sizi tarif ettim. Evet. O zaman buldunuz mu? Bulduk direkt bulduk, sağ olun. Var mı yardım edebileceğim bir şey? He? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok burada atacağım eve atacağım. Yok sağ ol sen gittiğin yere git. Tamam. Buraları sileceğim. Buradaki tereyağı, peynir, kuymak o kadar lezzetli ki buradaki tereyağı ve peynir, yapılan peynirler. Gördüğünüz ineklerin hepsi şu gördüğünüz dağlarda otlanıyorlar. Her şey tamamen organik onlar için de. Saman falan satın almak yok. İneği ayrıca beslemek falan yok. Salıyorlar sabahtan böyle dışarıya. Akşama kadar otlanıyorlar. Güzel güzel. O yüzden onların sütleri de daha lezzetli oluyor, daha kaliteli oluyor. Yapılan yoğurtlar, peynirler. Bu bölgede dağların çevresinde kurt var, çakal var. Onun dışında en tehlikeli olan ayı var. Ve 3 çeşit ayı varmış galiba burada. Bakılıp bu doğaya geri salınan beyaz ayı, siyah ayı ve bizim bildiğimiz boz ayı. Bu üçü de varmış buralarda galiba. Şu karşıdaki evlerin birçoğu senelerdir oraya kimseler gelmiyormuş. Çünkü ayı zamanında gelmiş, evleri dağıtmış, çıkmış gitmiş. Ama insanlar evin içindeyken ayıların geldiğini zannetmiyorum. Ayılar insanlar yokken burada olan erzakların kokusuna muhtemelen geliyorlar. Çünkü artık hayvanlar da bence insanlardan korkuyor. İnsanlar yazın yaylalara geliyorlar. Burada yaklaşık bir 4 ay falan geçiriyorlar. Ondan sonra kış gelince artık köylerine, şehirlerine gidiyorlar. Burada kaldıkları 4 ay boyunca da ineklerini sağıyorlar. Peynir yapıyorlar, kaymak yapıyorlar, tereyağı yapıyorlar. Kışlarını geçirebilecekleri yiyeceklerini burada yapıyorlar, hallediyorlar. Daha sonra yayladan ayrılıyorlar. Yaşar amca hiç buradaymış gibi görünmüyor. Manzarası güzelmiş.
Balkonu ne güzel ya Yaşar amcanın. Veranda daha doğrusu. Bir tane de burada dürbünü var. Tabii burada dürbün lazım. Şimdi bir bırakıyorsun inekleri. İnekler ta dağın tepesine kadar çıkıyorlar. Ben gördüm, çok şaşırdım yani. Ben bile oraya çıkarken çok zorlanıyorum. İnekler nasıl çıkıyor öyle? O yüzden burada bence herkesin bir dürbünü vardır. İnekler nerede, ne yapıyorlar, ne tarafa gidiyorlar, onlara bakmak için tabii. Yaşar amca yok. Muhtemelen ineklerini çıkartmış. Şurada ileride dere var ya gösterdiğim. O derede alabalıklar var, böyle kırmızı kırmızı. Güzel alabalıklar var. Geceleri oraya fenerle gidip orada balık tutuyorlar. Yaşar amca da fileyle tutuyormuş. Bazıları oltayla tutuyor, bazıları fileyle tutuyor. Ama bayağı güzel oluyor. Bayağı bol orada. Yaşar amcanın keyifçi olduğu nereden belli ya? İnanılmaz bir doğa var burada ya. O kadar verimli, o kadar bereketli ki. Şu karşıda kırmızı kırmızı görüyorsunuz ya, dağın rengini. Onlar hep yaban mersini. Bakın bu tarafta da var. Bakın bu tarafta da var. Tabi buralarda böyle evlerde buzdolabıdır, odur budur, şudur olmadığı için belki bazılarında vardır ama çoğunlukta yok ve eski zamanlarda da yok. O yüzden buranın yemek kültürü de ona göre oluşmuş mesela. İşte daha çok buzdolapsız muhafaza edilen ne varsa onlardan yemek yapmaya başlamışlar. Atıyorum mesela turşu kavurması var. Bildiğimiz turşuyu yemek yapıyorlar ve bence çok lezzetli. Onun dışında tereyağı, yumurta, çabuk tüketilen ya da tüketilmeyecekse de uzun süre dayanan yiyecekler. Çok fazla yeşillik kültürü yok. Sadece lahana var, kara lahana var. Onun dışında kuzu kulağı var. Mısır falan var. O kadar. Yani basit, simple. Vay be. Demek buralara kadar geldik. Bakın amcalar muhtemelen inekleri koymuşlar. Dönüyorlar şimdi. Çok zorlu bir hayat var burada ya. Bu engebeli topraklarda. Bu arada bereketten bahsediyorum. Şu dereden bahsediyordum. Şu karşı tarafta bir tane türbin var. Şurada bir yerde böyle su fışkıran bir türbin var, tamam mı? Onunla elektrik üretiyorlar. Köyün bütün elektriğini oradan üretiyorlar. Harika değil mi? Merhaba. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsınız? İyi misin amca? Ha? Nereye gidiyorsun? Ben geziyorum burayı. Buralı değilim. Geziyorum çevreyi. Ne var ne yok bakıyorum. Yukarıda olan sen miydin? Hı? Orada yok, geçen akşam. Ha evet. Hala oradasınız değil mi? Hala oradayız. Bugün ayrılacağız belki. Ne kadar kalacaksınız? Bugün gideceğiz belki, bilmiyorum. Aşağı. Ha. İnekleri mi koydun geldin? Öyle göğüslüydük o tarafa. Ha. Tamam. Hüseyin de gidecek mi? Gidecek muhtemelen. Beraber he? Ha evet. Ben amcayı tanımadım. Amca beni tanıdı. Doğal olarak. Şu karşı tarafa gidelim ya. Karşı tarafa hiç gelmedim. Hep bu taraftayım. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Buralarda karşıdan karşıya ürünler, mallar,
eşyalar, insanlar nasıl kolay kolay gelip geçiyor onu göstereceğim. Şimdi bakın böyle Karadeniz'de dik yamaçlı dağlarda yaşayan insanlar karşıdan karşıya bir şeyleri nasıl geçiriyorlar, kendileri nasıl geçiyorlar onu göstereceğim. Harika bir sistem. Böyle makaralı, karşıdan karşıya bir şeyleri geçirmeyi kolaylaştıracak bir sistem kurulmuş. Nasıl kullanılacağını bilmiyorum, o yüzden denemeyeceğim bile. Merhaba. Aşkım. Gel ben seni bir seveyim ya. Kutup ayısı. Gel. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz de bakalım havanın durumuna göre kalırız. Memleket Aslen babam Denizli, annem Erzurumlu. Erzurum. Ben İzmir'den geliyorum da ben gezginim. Şehir şehir geziyorum artık. Tamam, güzel. Akşam Muhammed'de mi kaldınız? Hüseyin. Kesim al. Ha, Ha. Osman. Abi burası işletme mi? İşletme mi burası? Çay kahve içtiğin. Yok, Yoksa yok, senin evin mi? Ha. Ha tamam. Çaydanlık falan görünce. Ayder kadar turistik olmasa da Ayder'e gelen illaki bu taraftan geçiyordur diye düşünüyorum. Çok fazla gelen giden görmedim aracıyla ama hani şey var burada. Dağ evi var. Pansiyon yazısını gördüm. Kamp alanı yazısını gördüm. Ama zaten Karadeniz'de her yer kamp alanı. Karadeniz'in en güzel özelliklerinden biri her yerde kamp yapabiliyorsunuz ve kimse size bir şey söylemiyor. Akdeniz'de, Ege'de böyle değil. Tabii her istediğin yerde kamp yapamıyorsun. Gelip kaldırıyorlar seni. Burası böyle alabildiğince senin ya. Evlerin alçak olması bayağı garip hissettiriyor ya. Bakın şurada yürüyorum. Burada böyle çatılar. Şimdiye kadar kaldığım en özgün kitesurfing evinde kalıyorum bu arada. Ben burada kitesurfing evinde kalıyorum. Bilmeyenler için kitesurfing nedir? Benim gibi gezginlerin, gezgin olan olmayan ama kültür alışverişini seven insanların paylaştığı bir platform. İşte atıyorum ben Rize'ye geldim. Rize'de evini bana açan, gezginlere açan insanları görüyorum. Kendileri ya gezgindir ya yerleşik hayattadır ama gezginlere destek vermeyi seviyordur. O şekilde buldum ben burayı. Şaka gibi değil mi? Hiç böyle bir kitesurfing evi hayal eder miydiniz? Aklınıza gelir miydi yani? Ayder tarafına gelmek istiyordum özellikle. Daha doğrusu Çamlıhemşin tarafına gelmek istiyordum. Daha
Bu coğrafya hakkında çok fazla bilgim yoktu. O yüzden müsait bir host arıyordum. Daha sonra işte burada yaşayan Hüseyin'i buldum. Onun sayfası vardı, referansları falan vardı. Ben gelene kadar Avusor Yaylası'nın böyle olduğunu da bilmiyordum. Tabii geldim buraya, daha yaylanın girişindeyim. Telefonlar falan çekmediği için hostumla iletişime geçemiyorum. Sonra insanlara işte Hüseyin diye biri var. Orada kalacağız arkadaşımla. Bizi misafir edecek diyoruz. Onlar böyle tek tek bizi yönlendire gittiler. Şimdi tekrar o yüzden zaten beni hatırlıyorlar böyle. Geçerken selam veriyorlar. Şimdi bizim ev neredeydi? Çık. İşte burası da benim kaldığım ev. Kendisi de gezgin olan, gezmeyi seven bir arkadaşımızın dede evi. Bayağı keyifli bir yer. Onun da manzarası çok güzel. Şuradan suyun sesi geliyor sürekli. Selam. Ben tuvaleti göstereceğim ama. Tuvaleti ben çok sevdim. Alttan direkt dere akıyor. Alıyor götürüyor her şeyi. Sistem çok iyi değil mi? Selam Enas yalnız. Mutfağımıza hoş geldiniz. Mutfağımız bu kadar. Şurada dünden kalan bulaşıklar var. Birazdan yıkanacaklar. Nasıl ama? Şu çok güzel değil mi? Harika bir fikir bence buzdolabının içi. Direkt kapağı böyle raf gibi kullanmak. Burada buzdolabı kullanılmıyor zaten söylemiştim. Yeterli ya, her şey olabildiğince basit ve yeterli. Burada kuzine sobamız. Burada koltuklarımız, sedirler. Bu kadar. Burada bir tane oda var, yatak odası. Burada da başka bir yatak odası var. Kiler gibi kullanılıyor daha çok. Odalarda ışık yok. Işık sadece burada, şu içerideki odada var. Yani oturulan yerde var. Bir de dışarıda var. Bir de tuvaletin ışığı var. Türbin ne taraftaydı Enes? Tam karşıda suyun fışkırdığı yeri görüyor musun? Ha, evet, Büyük şimdi kırmızı gördüm. çatılı evin yukarısında. Aynen. Nerede? Şurada. O bahsettiğim elektriğin çekildiği türbin orası. Elektriğin üretildiği daha Bu su doğrusu. azalmış hatta. Öncesinde daha çoktu. Bakın ineklere. Huzurlu bir hayat bence. Ne dersiniz?